Türkiye 10 Mart 2023'ten bu yana tek bir tarihe odaklanmıştı. 14 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi bugün yapıldı. Yurt içinde 60 milyon 697 bin, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin seçmen oy kullandı. Ve evet, kapakta yahut başlıkta gördüğünüz o meşhur soruya cevap vermeye çalışalım. Şimdi ne olacak? Bu içerikte önümüzdeki süreçte neler olacağını adım adım anlatmak istiyorum. Öncelikle 15 Mayıs tarihi çok kritik. Çünkü en çok oy alan iki adaydan herhangi birinin seçime devam etmeme kararı alması durumunda işler değişiyor. Yüksek Seçim Kurulu söz konusu adaydan 15 Mayıs 2023 saat 17'ye kadar ikame bir aday belirlemesini istiyor. Aslında tüm seçim takvimi de buna göre belirlenmiş olacak. Adaylar adaylığına devam ettiği takdirde ise itirazlar için belirlenen süre başlayacak. 16 Mayıs'ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak. 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin seçim sonuçları resmi gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere gönderilmeye başlanacak. Yani aslında ilk turun sonu diyebileceğimiz tarih 19 Mayıs. Hemen ertesi günde gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi başlamış olacak ve 24 Mayıs'a kadar da devam edecek. İki adayın radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da bu tarihte yapılacak. 27 Mayıs'ta propaganda döneminin bitmesinin ardından ise 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gideceğiz. 29 Mayıs günü Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilmiş olacak. Ve 30 Mayıs'a geldik. İlçe Seçim Kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı ilk itiraz süreci saat 17'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanmış olacak. 31 Mayıs'ta İl Seçim Kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itiraz süresi sona erecek. 1 Haziran'da ise İl Seçim Kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar karara bağlanacak ve kesin seçim sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Böyle tek nefeste tarih anlatmış olsak da çok sayıda detayın aktif olacağı bir süreç yaşayacağımızı da mutlaka söylemeliyiz. Bu arada seçimin ikinci tura kalması halinde tam 49.958 yeni seçmen daha denkleme dahil olmuş olacak. Yaş dolayısıyla oy kullanamayan bu vatandaşların 2435'i yurt dışında oy kullanacak. Bu oran tüm seçimde oldukça düşük bir yüzdeye tekabül etse de ilk oy söz konusu olduğundan heyecanların yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış olsa da 28. dönem milletvekili seçimine dair sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı nihai açıklama sonrası netleşmiş olacak. Yani meclise gidecek vekillerin belirlenmesi sürecinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin herhangi bir bağlayıcılığı söz konusu değil. 28 Mayıs günü yapılacak olan ikinci tura kadar da ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevine devam edecek. Devletin tüm yönetim şemaları da birinci tur öncesindeki tabloyla aynı biçimde sürecek. Bu arada yakın tarihte ikinci tur seçimi yaşayan bir örneğe daha bakalım istiyorum. Brezilya 2022'nin son aylarında devlet başkanlığı seçimi için sandığa gitmişti. 2 Ekim 2022'de yapılan ilk tur seçimlerinde adayların hiçbiri %50'ye ulaşamadığından tam 4 hafta sonra ikinci tur seçimleri için sandıklar yeniden kuruldu. İkinci turda %50.9'a 49.1'lik bir farkla Luiz Lula da Silva Brezilya'nın yeni devlet başkanı seçildi. Brezilya'da nüfus 210 milyondan fazla ve yine 156 milyondan fazla kayıtlı seçmenin mevcut olduğunu söyleyebiliyoruz. Ülkede kullanılan 120 milyon oyun sayılma ve resmileşme süreci saatler sürdü. Söz konusu durum dünyada ikinci turda biten en yüksek katılımlı seçim olarak tarihe geçmişti. Türkiye'de 28 Mayıs 2023 günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu yaşamış olacak. Siz de seçime dair tüm detayları öğrenmek istiyorsanız GZT'ye abone olun, uygulamamızı indirin ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip edin. Türkiye 10 Mart 2023'ten bu yana tek bir tarihe odaklanmıştı. 14 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi bugün yapıldı. Yurt içinde 60 milyon 697 bin, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin seçmen oy kullandı. Ve evet, kapakta yahut başlıkta gördüğünüz o meşhur soruya cevap vermeye çalışalım.